Erkeklerin büyük bir kısmı içlerine attığı için, kimseye söyleyemediği için ve bu şikayetlerini dile getiremediğinden kronik bir hal almaktadır. Bu his birçok erkeğin yaşayıp normal mi acaba diye kendine sorduğu ve düşündüğü ama bu şikayetlere rağmen doktora bile gidemediği ve doktora söylemeye utandığı bir şeydir. Mutlaka araştırılmalı ve ayırıcı tanı için detaylı testler yapılmalıdır. Evet sevgili dostlar, herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü video konumuz ağrılı boşalma ya da ağrılı ejekülasyon. İlişki esnasında, ilişki sonrasında ya da mastürbasyon sonrasında meydana gelen boşalma anında ya hemen sonrasında acı, yanma hissi ve batma gibi şikayetler ortaya çıkar. Hatta bu şikayetler daha da ileri giderek kasıklarda ve suprapubik bölgede yani mesane bölgesinde ya da dışkı yaptığımız yere yani rektuma vuran ağrılarla karşılaşabilmektedirler. Bazen de boşalma olmadan da künt bir ağrı tüm pelviste yer alabilmektedir. Hatta testislere vuran ya da kasıklara vuran künt ağrılar bulunabilmektedir. Ve bu ağrılar devam edebilmek. Bunlar neden olabilir sevgili dostlar? Kısaca bunlara bir göz gezdirelim. En yaygın neden prostat iltihabı yani prostatitler. Bundan sonra meni deposu dediğimiz seminal veziküllerin iltihabı. Bunlara vezikülit demekteyiz. Üçüncü olarak epididimit ya da orşitlere bağlı meydana gelebilmektedir. Hatta psikolojik de olabilmektedir. Kas ve iskelet sisteminin arazlarından da meydana gelebilmektedir. İlaç veya yukarıda saydığım nedenlerin dışındaki diğer nedenlerle de ortaya çıkabilir. Ama şunu bilmek gerekiyor ki mutlaka araştırılmalıdır. Buna menide kan görülmesi eşlik edebilir. Ateş olabilir. Pelvik taban kaslarının aşırı kasılmasına bağlı gelişebilir. Uzun süre oturmak, uzun süre bisiklet sürmek, anksiyete ve strese bağlı olarak da gelişebilir. Bazı antidepresan ilaçlar, prostat ilaçları, tamsulosin gibi antipsikotik ilaçlar ağrılı boşalmaya yol açabilirler. Sevgili dostlar, böyle bir durum meydana geldiğinde ne kadar acil, ne zaman acil, kırmızı alarmlar neler? Bunları sizlere aktarmak istiyorum. Eğer boşalmadan sonra bıçak saplanır tarzda bir ağrı varsa ve bu ağrı dayanılmaz ise seminal veziküllerde rüptür ya da prostat absesi. Tabi bunlarda ekstra ateş yükseklikleri ortaya çıkabilir. Titreme ve idrar yapamama belirtileri olabilir. Bunların hep birlikte görüldüğü akut prostatit tablosu ortaya çıkabilir. Böyle durumlarda hasta kesinlikle hastaneye yatırılmalıdır. Ayaktan tedavi yapılamaz. Eğer menide bunlara ilaveten, bu yakınmalara ilaveten belirgin kan varsa ya da siyaha yakın bir meni, koyu kahverengi bir meni ya da pıhtılı bir meni meydana gelmişse buna hematospermi diyoruz. Mutlaka detaylı araştırılmalı. Prostatta ya da veziküle seminalislerde tümör olabilir, kist olabilir veya ciddi enfeksiyon gelişmiş olabilir. Eğer ağrılı boşalma varsa ve uzun süre devam ediyorsa cinsel yolla bulaşan hastalıkları unutmayalım sevgili dost. Herkeste üretral akıntı gelişmeyebilir ya da üretral akıntı gelişmiştir ama tam tedavi edilemediği için prostata ve veziküle seminalislere yerleşmiştir. Eğer sizde de bu tarz belirtiler, bu klinik semptomlar ortaya çıkmışsa ve mutlaka beklemeden üroloji uzmanına gözükmelisiniz. Tanı yöntemlerine bir bakalım sevgili dostlar. Genel idrar ve kan testlerine ilaveten mutlaka parmakla rektal muayene yani rektal tuşe, transrektal ultrasonografi ya da pelvik MR çektirilmelidir. Parmakla rektal muayeneyi akut prostatit durumlarında yapmamaktayız. Çünkü akut enfeksiyon daha da artar ve bakteriler kana karışabilir. Çünkü akut prostatit varlığında prostat muayenesi yaparsak prostatın içinde bulunan bakteriler kana kolaylıkla bulaşabilir. Hastanın klinik tablosu daha da şiddetlenebilir. Bu nedenden dolayı bu durumda kesinlikle bu uygulama yapılmamalıdır. Sevgili dostlar, ağrılı boşalma ya da ağrılı ejekülasyonun nedeni ve tedavi planlaması ekranda sizlere sunulmaktadır. Bu konuyla ilgili geniş kapsamlı literatür de videonun sonunda infografik olarak ve referans olarak sizlere verilecektir. Böyle bir durumla karşılaştığımızda yapılan ileri testlerde prostat iltihabı varsa, prostatit gelişmişse, sıcak oturma banyosu, bol su içmek ve ejekülasyon sıklığını düzenlemek önemlidir. Böyle bir durum sizde meydana geldiğinde evde yapabilecekleriniz
şunlardır. Küvet veya oturma banyosu şeklinde sıcak su banyosu. Boşalmayı asla zorlamamak, kendi ritmine bırakmak. Eğer sık sık boşalıyorsanız daha az aralıklarla boşalmak. Bisiklet veya ata binmek ya da uzun süre oturmak gibi eylemleri bırakmak gerekiyor bu dönemde. Eğer kabızlığınız varsa kabızlığa mutlaka ya ilaçlarla ya da rektal uygulamalarla çözüm bulmanız ve beslenmenizi de buna göre ayarlamanız gerekiyor. Yapılmaması gerekenler ise şunlar. Rastgele kesinlikle antibiyotik kullanmayın. İnternette de yaygın olarak bulunan prostat masaj aletlerini alıp asla uygulamayın. Ağrı meydana geldiğinde ise eğer uzun süre devam ediyorsa da buna alışırım deyip doktordan kaçmayın. En geç 2 hafta içinde doktora gitmediyseniz lütfen vakit kaybetmeyin, kronikleşmesine izin vermeyin ya da bu ağrının nedeninin mutlaka bulunmasına yardımcı olun. Genç kişilerde özellikle tedavi edilmeyen prostatitlerde kısırlık sorunu, kronik ağrı sendromu ve ereksiyon problemleri meydana gelebilir. Sevgili dostlar, eğer ağrılı boşalmanız varsa bunun mutlaka bir nedeni vardır. Yani bu durum normal değildir ve ortaya çıkarılmalıdır. Söylediğim gibi en sık neden prostatit olarak karşımızda durmaktadır. Eğer ilave olarak ateş, kanlı idrar, kanlı meni ve idrar yapmakta güçlük meydana geldiyse bu mutlaka kırmızı alarmı oluşturmalıdır. Bu durumda acil olarak doktora müracaat etmek gerekir. Tanı için ideal olan rektal muayenedir ve ilave testlerle birlikte radyolojik testler şarttır. Ve çoğu hasta 4-8 hafta içinde tanı konulduktan sonra rahatlıkla tedavi edilebilir. Gecikmeyin sevgili dostlar. Evet, bugün de videomun sonuna geldik. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın ve hoşça kalın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.